Değerli katılımcılar, bir Behnamlaş seminerine daha hoş geldiniz. Bu seminerimizde marka ve markalaşma konusuna gireceğiz. Hemen her verdiğim seminerde yaptığım bir ritüeli burada tekrarlamak istiyoruz. Benden söylemesi diyorum. Baştan diyeyim ki sonra demedi demeyin. Bugünlere bu kafayla boşa gelmediğini iddia ediyorsan, sonunda burada anlatılanların zaten hepsini bildiğini söylüyorsan, tüm anlatılanlara ikna olmana rağmen değişmemeye direneceksen, aklına yattıktan sonra ya şimdilik böyle devam edelim, ileride düşünürüz diyeceksen, bu seminerin size hiçbir yararı yok ona göre. Çünkü değişebilen kazanıyor. Olmazsa olmaz hatırlatmamızı yaptıktan sonra konumuza geçebiliriz. Marka dediğimizde, markalaşma dediğimizde ne anlayacağız? Türk Dil Kurumu markayı şöyle tanımlıyor: bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanımaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret. Eskilerin deyimiyle alameti farika. Ve tanınmış ürün, saygın, meşhur kişi diyor. Markayı sadece sözlük karşılığıyla kabaca tarif edersek birçok konuyu es geçmiş oluruz. Markayı en güzel tarif edenlerden birine örnek vereyim. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos bakın ne diyor? Marka sen odadan çıktığında arkadan konuşulanlardır. İyi şeylerde, kötü şeylerde. Şikayet sitelerine yazılanlardır. Sosyal medya postlarındaki yorumlar, yermeler, övmeler, atılan beğeniler, kalpçikler, kızgın yüz emojileri hepsi markanın kendisidir. Ben markanın gücünü tarif etmek isterim. Arkanda tanışın partiden biri dayın değil markan olacak diyorum. Sokaklara dökülen halka yardım eden bir İtalyan şirketine hükümet tarafından olur olmaz yaptırımlarına kızan firmayı kapatırım 12.000 kişiyi de işsiz kalır tehdidiyle hükümetin firma üzerine gitmesini engelleyebiliyor. Yine ülkenin birinde bir yazılım firması elindeki bilgilerin gizli servis tarafından kendilerine verilmesi için zorlandığında gizli servis gibi bir güce kafa tutup tekliflerini reddedebiliyorlar. Bazı ülkelerde hukuk sistemi çok etkili biliyorum ancak yine de markaların böylesine güçlerin etkilerini görebiliyoruz. Ya da bir Latin Amerika ülkesindeki şeker kamışı alım fiyatlarını yerel firmalar değil de o ülkeye girmiş uluslararası bir şeker kamışı firmasının marka gücünü, uluslararası gücünü kullanarak belirlediğini dünya alem biliyor. Bazı ülkelerde markalar o yerin yönetimlerinden özel imtiyazlar talep etmişlerdir, vergi indirimleri almışlardır. Bunlar görülmüş şeyler değil, görülmemiş şeyler değil. Yeri gelmişken örnekleyeyim. İsveç'in IKEA'sı böyle bir markadır. İsveç hükümetiyle görüşen IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, İsveç'teki kurumsal vergilerin yüksekliğini kızmış, IKEA'nın şirket merkezini ilk önce Danimarka'ya sonra da Hollanda'ya taşımıştır. Bugün Lüksemburg merkezi IKEA'nın kurucusu Kamprad,
40 yıl yurt dışında yaşamış, o günden beri İsveç'e vergi ödememiş. 40 yıl aradan sonra 640 bin euro ile vergi ödemeye başlamıştır. Yani yapılan doğrudur, yanlıştır, kutsaldır, vergi ödemek namustur, sorgulanır, ayrı konu. Ancak marka gücünü kullanmış ve İsveç 40 yıl boyunca yüksek bir vergi gelirinden olmuştur. Markaya hukuksal hiçbir yaptırım da maalesef yapılamamıştır. Şimdi markanın gücünü göstermesi açısından solda üzerinde markası olmayan bir spor ayakkabı, sağda ise üzerinde marka simgesinden Nike olduğu görülen bir spor ayakkabısı görüyorsunuz. Size hangisi kaç lira diye sorsam soldakine 500 lira, sağdakine 2500 lira dersiniz. Bunu çok kimse yadırgamaz. Ancak soldakine 2500 Nike ya da Nike'ye 500 lira derseniz bunu herkes yadırgar. Ya da sağdakine marka ayakkabıya pazar tezgahında pazarcı mağazadaki fiyatı gibi 2500 lira isterse kimse bu ayakkabıya 1000 liradan fazla para vermez. Neden vermez? Çünkü pazar tezgahında satılıyorsa mutlaka taklittir. Sahtedir. Marka olan bir ürüne tüketiciler daha çok para ödemeyi kabullenirken taklit ya da sahtesine sırf benziyor diye kimse aynı parayı ödemek istemez. İşte biz buna marka gücü diyoruz. Evet. Siz olsanız 500 liralık ayakkabıya 2500 lira verir misiniz? Marka olmak, pahalı ürün satmak değildir. Ucuz ürün satarak da marka olabilirsiniz. Ama illa da pahalı marka satacağım diye marka olmaya çalışmazsınız. Ucuz ürün satarak da marka olabilirsiniz. Makro Center pahalı, lüks ürünleri satan bir imajla marka olmuşken BİM ise ekonomik ürünlerde daha fazla adetle satış yaparak kazanmayı hedeflemiş bir markadır. Makro Center daha prestijli bir markadır diye markaların arasında ayrım yapabilirsiniz. Ancak Makro Center marka, BİM marka değildir diyemezsiniz. Doğrudur, marka olmak daha pahalıya satmaya sebeptir. Marka ürünler benzerlerine oranla daha ucuza satılmaz. Fakat illa da pahalı satılır demek değildir. Sahte ya da taklit olmadan marka ürünler de ucuza satılabilir. Nadir görülen bir olaydır. Ancak kampanyalarda efsane o meşhur Kara Cuma indirimlerinde bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Walmart, dünya çapında şubeleri olan bir Amerikan perakende mağazalar zinciridir. 2022 yılında cirosu 572,8 milyar dolardır. 2,1 milyon insan çalıştırmaktadır. 113,8 milyar dolar marka değeriyle 2023 Dünya Marka sıralamasında 5.likle yer almıştır. IKEA ise Hollanda merkezli montaja hazır ev eşyası tasarlayan ve satan çok uluslu bir İsveç şirketidir. 2022 yılında geliri 21,928 milyar dolardır. Dünya markalar sıralamasında 28.likte yer almıştır.
Bütün bu örnekler ucuz ürün satarak da büyük marka olunabileceğini gösteriyor. Markanın tanımını yaptıktan sonra ne ya da neler marka olabilir, kim ya da kimler marka olabilir, bu konuya geçelim. Genel anlamda düşünürsek, markalaşmayı 5 ana yapıda toplayabiliriz. Kişiler marka olabilir. Yüzünü fark etmeseniz bile bu resimde olduğu gibi hiçbir futbolcuda görmediğiniz ve sadece onun yaptığı gol sonrası sevinç hareketinden özür dilerim, onu diğer oyunculardan ayırt edersiniz. Onu marka yapan şey belki de bu hareketidir. Çok bilim adamı var. Ancak hepsi marka değil. Konuşurken karşısındakilere tavır ve davranışları sıcak gelen, anlatım tarzı veya yaklaşımıyla marka olmuş bir bilim adamı diğerlerinden hemen ayrışır. İşin en iyisi olduğunu diplomalarla, sertifikalarla kanıtlaması o kişinin marka kişi olmasını sağlamayabilir. Bu durumda başka kişisel markalaşma, nitelik ve vasıflarını taşıması o kişiyi marka kişi yapar. Kullanılan malzemeler, cihazlar, yenilip içilen ürünler marka olabilir. O ürünü üreten firma ya da şirketler de marka olabilir. Örneğin çalışanlarına karşı tutum ve davranışları, yüksek maaş politikası, ek sosyal haklar vermesi gibi uygulamalarla bir firma da meşhur, tanınır, yani marka olabilir. Hizmet markalaşabilir. Belki dünyanın pek çok yerine uçmayan daha az adet uçak filosu ile dünyanın en büyük hava yolu olmayabilirler. Ancak yolcularına yaklaşım tarzı, servis kalitesi bakımından sağladıkları konforlu lüks seyahat uygulamasıyla hizmet markası olabilirler. Şehirler, turistik yöreler, yerleşim merkezleri marka olabilir. Hatta yerleşim merkezi değil, o merkeze yapılan bir şenlik, gezi düzergahı ya da uygulama da markalaşabilir. Bu anlamda İstanbul şehri ayrı bir marka, İstanbul Caz Festivali ayrı bir marka olmuştur. Bir yer havasının temizliği ya da eşsiz manzarası ile coğrafi marka olabilir. Markalaşmış olarak gördüğümüz, kabul ettiğimiz hemen her ürün, hizmet ya da kişide ortak bir özellik vardır. Nedir bu özellik? Bu ortak özellik benzerinden ayırmaya yarayan, bir başka deyişle birbirinden ayırmaya yarayan. Marka olmanın, markalaşmanın birinci kuralı, benzersiz olmak. Diğerlerine, başkalarına, hele rakiplerine benzememek. Onlardan farklı olmak. Kırıkkale'de lotus çiçekleriyle ünlüdür. Çin'deki Macao bölgesi gibi. Kırıkkale Üniversitesi logosu için yarışma açılmış. Sonuçta bir başka üniversitenin grafik tasarım bölüm başkanı olan hem de profesör ünvanlı bu çapsız akademisyen yarışmayı kazanmış. Para ödülünü de cebine yuvarlamıştır. Sonuçta gözden kaçmadı, duyuldu. Da ne oldu? Profesör üniversiteden kovuldu, başka bir üniversiteye hoca ve bölüm başkanı atandı. Hırsıza kapı dayanmıyor. Kişisel, özel firmalarda olduğu gibi resmi kurumlarda da çalıp çırpma, araklama aynen devam ediyor.
Eski logosu ışıklar içinde uyusun tasarımcı doçent Faruk Çağla'nın çizdiği Sofya metrosundan çalınan bu tasarımı durum bilindiği halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logo olarak hala utanmadan, sıkılmadan kullanıyor. İşin garibi logoyu eski yönetim de kullanıyordu, yeni yönetim de kullanıyor. Marka olmak isteyen akıllılar ne kadar titiz davranırken biz bu dikkatten olabildiğince uzaktayız, hem de fütursuzca. Bir şekerleme ambalajından U harfini çalana mı yanayım? Yoksa bu çalışmayı yarışmada birinci seçen akademisyenlerden oluşan profesyonel jüriye mi yanalım? Neyse ki olay çabuk duyuldu. Belediye yönetimi yarışmayı iptal etti. Eski logosunu kullanmaya devam kararı aldı. Bir başka örnek Kocaeli'ndeki en büyük AVM'lerden biri. Avustralya'daki bir özel tenis kulübünün amblemini hiçbir değişiklik zahmetine bile girmeden aynen alması tam bir fiyaskodur. Bunun tespiti gerçekleştikten sonra, yani bu tespit olunduktan sonra hala bu amblemi kullanmaya devam etmekse tam bir pişkinlik, onursuzluk örneğidir. Böyle kesinlikle marka değil, olsa olsa rezil rüsva olursunuz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kimilerine göre ne gerek var, kimilerine göre ne gerek yok. Gerek yok diyerek, rakibini taklit ederek, ona tıpatıp benzeyerek, pazarlarından pay kapmakla nereye kadar gidebilirsiniz ki? Bu pazar rekabetinde işin foyası çok kısa sürede ortaya çıkacaktır. Rakibinize benzemekle ona çalışacağınızı asla unutmayın. Nerede markasın? Markan nerede yaşıyor? Biraz da bu konudan bahsedelim. Markalaşmaya yer bazında 5 yapıda topluyoruz. Yerel markalar, sadece içinde bulundukları yer, il, ilçelerde tanınan, bilinen, meşhur olmuş markalardır. Mesela Ordu'daki Ufuk Gazozu gibi. Çevresel marka, bulundukları yer ve çevre il ve yörelerle sınırlı markalardır. Trabzon'da çıkan Karadeniz Gazetesi gibi. Karadeniz Gazetesi'ni Muğla'da bulamazsınız. O yöreye, Karadeniz'e özel bir gazetedir. Kastamonu, Artvin arasında satılan, belki 3 büyük şehirde, İstanbul, Ankara, İzmir'de bulabilirsiniz. Ancak dediğim gibi Mersin'de, Balıkesir'de ya da Muş'ta bulamazsınız. Ulusal marka, Türkiye'nin hemen her ilinde, birçok yöresinde tanınan, bilinen, meşhur olmuş markalardır. Bunu örnek olarak gösterdiğimiz Madame Coco'nun Türkiye çapında 250 markası ve 1500 çalışanı olan büyük bir marka. Hatta 45'i yurt dışında, 15 ülkede mağazaları bulunması onun daha ziyade Orta Doğu ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri ve 2 Afrika ülkesi gibi belirli konumda bulunması onu uluslararası bir marka yapar. Kişisel marka olarak Cüneyt Arkın bir markadır. Ancak yurt dışında o denli tanınmaz. Ancak Zülfü Livaneli uluslararası bir sanatçı olarak kabul görür. Uluslararası markalar tanınırlıkları ülke sınırlarını aşmış markalardır. Vesel 16.775 çalışanı, 17.2 milyar küsur cirosu, 214 milyona yaklaşan karı,
154 ülkeye ihracatı ile tam bir uluslararası markadır. Ancak bu büyüklüğüne karşı dünya markası olması ciro ve rekabet sayıları nedeniyle şu anda olanaksızdır. Dünya çapında tanınmak, bilinir olmak, ürün ve hizmet satabilmek dünya markasına has bir özelliktir. Amazon bir ürün servis sağlayıcı. Boş dayanıklı tüketim ürünleri, sanayi ürünleri sektöründe birer dünya markasıdır. Apple bilgisayar ve iletişim sektörünün dünya devi bir markadır. Bob Dylan, Madonna, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci kişisel markalara örnektir. Yurt dışına ihracat yapan her markayı dünya markası kategorisine sokamayız. Bakın, Vestel 2022 yılında 17.2 milyar dolar cirosu, 16.775 çalışanı, 970 bin dolar marka değeri, 2 ülkede fabrikasıyla rakamlar Vestel'in uluslararası bir marka olduğunu gösterirken, Bosch ise 2022 yılındaki 98.374 milyar dolar cirosu, 421 bin çalışanı, 18 milyon dolar marka değeri, 60 ülkede fabrikası ile rakamlar Bosch'un dünya markası oluşunun değerleridir. Markaların rakamları arasında uçurum olduğunu sizler de görmektesiniz. Dünya markası olmak sadece parasal güç değil, çok daha farklı ve fazla yatırımlar, stratejiler, akıllar, başka yaptırım güçleri. Hatta devlet hükümet politikalarıyla desteklenen bir oluşumdur. Gelişmiş ekonomiler, lobi güçleri gerekir bunun için. Dünya markası olmak bu nedenle çok kolay değil. Apple'ın sahibi Steve Jobs ile şirket CEO'su John Sculley ve yönetim kurulu arasında şirkette görüş ayrılığı ortaya çıkmış. Sonuçta profesyonelce yönetilen şirketin yönetim kurulu tarafından pazarlama stratejilerindeki aykırı fikirleri nedeniyle ekip liderliğinden alınmıştır. Şirket sahiplerinden Steve Jobs, şirketten kovulmaktan beter olmuş, istifaya zorlanmıştır. İşlerin bu kadar dışarısında bırakılmanın kovulmaktan çok da farklı olmadığı böylesi bir durumda 1985'te Steve Jobs dayanamayıp Apple'dan ayrılmış ve Next bilgisayarı kurmuştur. 1997'de bilgisi ve deneyimleri sayesinde daha önce kurmuş olduğu Apple'a CEO olarak tekrar göreve dönebilmiştir. Bu gibi örneklere gelişmiş ülkelerdeki profesyonel yönetim tarzlarında şahit olabilirsiniz. Türkiye'de böyle bir şey olabilme bıraktım şansını, ihtimali var mı? Diğer ortakları arasında olan ailesinin onayı olmadan, sadece yönetim kurulunca şirketteki patronu, çalışanı, aile fertlerinden birinin görevden uzaklaştırabilir, istifaya zorlayabilir misiniz? Apple'ın sloganı, marka logosu, Think Different. Türkçesi, farklı düşün. İşte motto böyle olunca bu gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de bunun hiçbir şansı yok. Yaşanmış bir olayı anlatayım size. 20 yıl önce bir reklam ajansı kurucusu ve başkanı karar aldı. İşini yatından yönetecekti. Bütün personeli evine dağıtacak. Onlara gerekli bilgisayarlarını, teknolojik aletlerini verecek.
internet hizmetinde evlerine götürecekti. Yemek giderlerinin yarısını maaşlara ekleyecek, telefon giderlerini şirket karşılayacaktı. Mütevazi 1+1 daireye taşıyacağı ofisinde gerektiğinde müşterilerle toplantı yapmak amaçlı kullanacaktı. Böylelikle ofis kirasından, personel, yemek, servis ücreti, elektrik, su, temizlik giderlerinden tasarruf yapacaktı. Bu görüş ve davranışa çok kişi karşı çıktı. Yahu her işin bir ciddiyeti var dediler. 20 yıl sonra koronavirüs, pandemi, çoğu kişi evlerinden çalışmadı mı? İşin ciddiyeti yok muydu? İşler yürümedi mi? Pandemi tehlikesi geçti. Yani büyük oranda geçti. Yine de çok iş yeri neden hala evde çalışmaya son vermedi? Hani ciddiyet vardı? Çoğu firmaya tasarruf tabii ki tatlı geldi. Hani her işin bir ciddiyeti vardı. Nerede kaldı o ciddiyet? Bunun için anlattım. Kişisel marka olmak nasıl olur? 20 yıl önceyi görüp bugün karar alırsanız marka kişi olursunuz demektir. Yani marka kişi kimdir? Herkesin baktığı yerde kimsenin göremediğini gördüğünüzde kişisel marka olursunuz. Bu reklamcı arkadaşımız da bu nedenle markalaşmış bir kişidir. Marka olmanın markalaşmanın zirve noktası. Dünya markası olmak. Marka değeri ile marka gücü ayrı şeylerdir. Ancak birbirleriyle çok karıştırılır. Gücünü direkt tüketicinin belirlediği sonuçlardan alan değerli marka ile tüketicinin marka sahibine sağladığı güçten alan güçlü marka farklı nitelikler taşır. Bu nedenle her yıl dünya marka sıralaması değerli markalar ve güçlü markalar olarak 2 liste halinde yayınlanır. Marka değeri ile marka gücü ayrı şeylerdir sözünü daha açalım. Marka gücü, marka yatırımlarının markanın gücüne bağlı olarak kar yaratabilme potansiyeli, yeteneğidir. Bir başka ifadeyle marka ederinin marka sahibine sağladığı karın sayısallaşmış halidir. Marka değeri ise tüketicilerin markaya atfettikleri değere bağlı olarak oluşturulan ve diğer markalar karşısında markanın finansal gücünü gösteren sayısal bir değerdir. Marka değeri tüketici, toplum zihninde marka ismi sembolüne bağlı bir değer olup tüketici yönlü bir kavramdır. Marka değerini tüketici belirler, patron ya da çalışanlar değil. Marka gücünde ey marka paran kadar konuş. Bunun tam karşılığı olan özettir. Markayı konuşturan belirleyici güç tüketici sayesinde oluşan sermayenin gücünden gelmektedir. Tüketici baştan parayı vermiştir. Tüketici istese de istemese de marka parası bitene kadar konuşulabilir. Marka değerinde ise ey marka izin verdim konuş. Bunun tam karşılığı olan özettir.
Konuşmada belirleyici güç tüketicinin değerlerinden gelmektedir. Tüketici konuşmaya, dinlemeye devam etmediğinde marka susmak zorundadır. Her ikisi de tüketici sayesinde olmuş olsa da gücünü daha çok tüketicinin kendisinden alan değerli marka daha büyük önem taşır. Marka değeri neden daha önemli ve saygındır? Bunu biraz açalım. Markanın değeri demek, markanın sahip oldukları varlıkların değeri ile piyasa gücünü oluşturan değerlerin toplamıdır. Örnekle açıklayacak olursak, Microsoft'un piyasa değeri 430 milyar dolardır. Oysa Microsoft'un sahip olduğu maddi varlıkların değeri sadece 10 milyon dolar düzeyindedir. Aradaki 420 milyar dolar ise insan kaynağı, entelektüel sermaye, know-how, lisans ve telif hakkı bedelleri, müşteri ilişkileri, Ar-Ge deneyimlerinin oluşturduğu değerler farkıdır. Ayrıca kimin marka olduğu da önemlidir. Ürün ya da hizmet mi marka, yoksa patron mu marka? Sokakta, pazarda, piyasada marka üründen daha çok markanın sahibi konuşuluyorsa, marka ürün değeri tartışılmaya başlanmış demektir. Akıllı patronlar bunu kesinlikle istemez. Çünkü marka ürünler kişisel marka olmuş sahiplerinin olumsuz fikir ve davranışlarından, eylemlerinden çok çabuk ve hızlıca etkilenebilirler. Marka olan ürünlerine zararları daha hızlı yansır. Ufak, önemsiz gibi görülen sahipsel bir sorun, ürün için büyük PR krizlerine neden olabilir. Marka aşınmalarına yol açar. Akıllı patronlar marka olmuş ürünlerin önüne geçmek istemezler. Hatta o ürünü üreten, hizmeti veren şirketlerinin bile markalaşmasına izin vermezler ürünleri kadar. Çünkü tüketici için öncelik ürün üzerinedir. Evet, yeri geldiğinde Microsoft'un sahibi olan Bill Gates çeşitli platformlarda konuşur. Haberlere konu olur. Ancak Microsoft'un konuşulduğu kadar konuşulmaz. Microsoft kadar haberlere konu olmaz. Evet, oğul Mustafa Koç'un vefatı Koç Holding'i derinden üzmüştür. Burada kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak bu vefatla holding çökmemiş, yok olmamıştır. Mustafa Koç da sosyal yaşantısı, ekonomi görüşleriyle marka olmuş bir kişilikti, ancak Koç Holding'den büyük bir değer değildi. Ali Koç daha çok Fenerbahçe konuşulunca konu olur. Koç Holding denilince akla gelen ilk isim Ali Koç değildir. Bütün bu anlattıklarımdan markanın ikinci kuralı ortaya çıkıyor. Birinci kural benzersiz olmaktı. İkincisi ise marka değerin ve marka gücün ne kadarsa o kadar markasın. Marka değerin ve marka gücün yüksek değilse sen marka değil, sıradansın demektir. Piyasa ederin sahip olduğun varlıkların değerlerinden fazla olmak zorunda. Aksi senin markanın çok değerli olmadığını gösterir. Dünya markalarının en değerli ilk 500 sıralamasında ne yazık ki bir Türk markası yok.
2023 en değerli marka listesinde 2022 yılının üçüncüsü Amazon birinci sırada yer alıyor. Marka değeri 299,3 milyar dolar. 2023 en değerli markalar listesinde 2022 yılının birincisi ikinci sırada yer alıyor. Marka değeri 297,5 milyar dolar. 2023 en değerli markalar listesinde 2022 yılının ikincisi Microsoft 191,6 milyar dolar marka değeriyle dördüncülüğe düşerken 2022 yılının dördüncüsü Google 281,4 milyar dolar marka değeriyle üçüncülüğe çıkmıştır. 2022'nin yüzüncüsü 5,5 milyar dolarla kozmetik devi Sephora olurken 2023'ün yüzüncüsü 19,1 dolarla bulut yazılım devi Salesforce olmuştur. Salesforce 2022'de 17,3 milyar dolarla 36.lıktan 19,1 ile 100.lüğe düşmüş oldu. 2023 en güçlü dünya markaları listesine gelince Google birinci sırada yer alıyor. YouTube ikinci sırada. İsviçre'nin telekomünikasyon operatörlüğü ve internet servis sağlayıcısı Swisscom 3. sırada. Çinli yazılım devi WeChat 4. Amerikan danışmanlık şirketi Deloitte 5. oldular. 2023 en değerli Türk markaları listesinde Türk Hava Yolları 1. sırada yer alıyor. Marka değeri 2 milyar dolar. 2. sırada Arçelik, marka değeri 1,5 milyon dolar. 3. Vestel 191,6 milyar dolar. Değeri 970 bin dolar. 4. 767 bin dolar marka değeriyle Garanti. 5. 736 bin dolar marka değeriyle Türkiye İş Bankası. Ancak bu 4 Türk markası da 2023 yılında 2022 yılına oranla marka değerinde düşüşler yaşamış. Ne yazık ki marka değeri açısından kazanan marka yok gibi görünüyor. 2023 en güçlü Türk markaları listesine gelince Türk Hava Yolları gene 1. sırada yer alıyor. BİM 2. sırada, 3. sırada Arçelik, 4. sırada Turkcell, Garanti 5. oldular. Dünya marka sıralamasında maalesef ilk 500 içinde bir Türk markası olmadığından bahsetmiştik. Aslında bir Türk markası var. Fakat marka gücü çok etkili olduğundan ve marka değeri ölçülemediğinden markalar üstü sayılıyor. 100 yıllık hem de Türk ve bir dünya markası. Adı ve logosunu size göstermek isterim. O barışın dünya markasıdır. Cumhuriyetimizin kurucu markasıdır. O Türk ve dünya halklarının önder ve lider markasıdır. Hemen her yıl marka sıralamaları değişiyor. Marka değer ve güç hesapları farklılık gösteriyor. Bazı markalar gider, yerine hemen başka markalar doldurur. Demek oluyor ki markalar yerinde saymıyor. Değişiyorlar, yenileniyorlar, daha da farklılaşıyorlar. Marka olmak zordur. Ancak marka olmayı korumak
Marka kalmak, markayı geliştirmek, kısaca markanın sürdürülebilir olmasını sağlamak daha zordur. Zaman ya da mekan değiştiğinde, tüketici davranışları değiştiğinde, alışkanlıklarından vazgeçtiğinde değişmiyorsan yerinde sayarsın. Çoğumuz Coca-Cola veya Pepsi'nin çok eskiden beri var olduğundan çok da değişmediğini zanneder. Görüntü tamamen aksini söylüyor, değil mi? Yerinde saydığın sürece markandan yersin, markanı bitirirsin. Bu nedenle değişmek zorundasın. Ürünün ya da hizmetin piyasa şartlarına, tüketici beğenisinin değişmesine, yeni tüketici hedef kitlelerinin beklentilerine göre piyasadaki ürünlerin ambalajında verilen hizmetin şeklinde de değişiklik yapmak zorundasın. Eğer gerekiyorsa adını bile değiştireceksin. Dedenizin adını, torununuzun adını marka koydunuz. Zamanı geldi, tüketici değişiklik talep etti. Ya dedeme saygısızlık olur, torunum alınır, el alem ne der diye talebi geri iterseniz tüketici de sizi iter. Çarşı anlam olarak da cuk oturan bir kelimeydi ancak ihracat başlayınca, yabancı müşteriler de artınca Ç, Ş ve İ harflerini doğru okumadıklarını görünce çarşı, karşı diye okuyunca yapılan onca yatırımlar hiçe sayılarak markanın adı Boyner olarak değiştirildi. Google'ın ilk adı Backrub, Nike'nin ilk adı Blue Ribbon Sport. İlk olarak Perkins, o da Cargo House olarak değiştirilmiş, son olarak da Starbucks olarak değiştirilmiştir. Pepsi'nin ilk adı Breadstrink'ti. Amazon.com'un ilk kurulduğunda adı Abracadabra'dan esinlenerek Kadabra olarak verildi. Şirketin avukatı adı ilk gördüğünde kadavra olarak okuyunca İngilizce kadavra cadaver'dır. Başkalarının da yanlış okuma olasılığını göze alarak şirketin adı derhal değiştirilmiş. Kimse bu adlarını değiştirirken el alem ne der dememişti. Stratejiler, değişimler zorluyor. Hedef kitlenin bir bölümünden feda etmeler gerekiyorsa, alışveriş ortamındaki ani ve çok farklı değişimler, yeni değişiklik istekleri, beklentiler, bütün bunlar oluşabilir. Bazen de marka sağlığı açısından kartların yeniden karılması gerekir. Tüketici davranışları, şartlar, rakipler değişiyorsa farklı ve fark edilir olmanın değiştiği her yer ve zamanda değişime ayak uydurmak gerekiyor. Zor ve pahalı ancak şart. Değişmediğin, yenilenmediğin durumda bunu ileride yapmaya kalkarsanız hepsinden daha pahalıya mal olur, hepsinden daha çok çaba ister. Marka olmak için harcanan zamana oranla markanın yerle bir olduğunu görmen çok daha kısa bir süre alacaktır. Direnmedin ancak değişime de geç kaldın. Yeniden toparlaman için gereken zaman hepsinden
fazla olacaktır. Bu değişime direnmeye başladığın an unutma, markanın tepe taklak olmaya başladığı ilk andır. Markanın bedeli yeterince olandır. Gerektiği kadar olandır. Gereken bu bedelden tasarruf yapmaya kalkma, marka olamaz. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyerek hesaplar sakın yapma. Ne kadar para harcarsan o kadar da markalaşamazsın. Marka için gerekli olandan fazlası boşa gider. Şımarıklık ve görgüsüzlük marka algısını olduğu gibi götürür. Geriye marka kalmaz. Hele bir böyle başlayalımlarla şimdi bir yola çıkalım, kervan yolda dizilirlerle markalaşmaya başlanılmaz. Böyle markalaşmanın bedeli ileride daha pahalıya patlar. Markalaşmayı kafaya koydun, yola çıktın. Kim ki marka adına para harcayın, internette oluşturacağınız web sayfasına para ödeyin, sosyal medyanıza para ayırın diyorsa, esnaf dedelerimizin, babalarımızın dediği gibi bu asla bir para tuzağı değildir. Önemli olan bu yatırım için ne kadar paranın yeterli olduğu ve siz kandırılmadan ne kadar harcamanız gerektiğidir. Para gitmesin, para harcamayalım, ne gerek var? Bunları yok sayamazsınız. Yoksa köşe başındaki sevimli bakkal Ziya amca, sökük diken tamir yapan terzi Mualla teyze, fındık manavı Salim abi olarak kalmaya, bir adım bile ileri gidememeye mahkumsunuzdur. Bana göre markalaşmanın gurusu Ömer hocamızın çok takdir ettiğim bir sözüdür. Marka yaratmak mı istiyorsun? Markalaşmak mı istiyorsun? Kendine para sayma makinesi almadan önce bir marka danışmanı tut ve ona fikirleri için para öde. Hay ağzına sağlık Ömer hocam. Markalaşmanın birinci kuralı benzersiz olmaktı. İkinci kuralı marka değeri ve gücün yüksek olmasıydı. Üçüncü kuralsa tüketici şartlar, rakipler değiştiğinde, koşullar farklılaştığında markanı da stratejini de değiştirecek, yenileyeceksin. Sağlıklı ve doğru markalaşma açısından bir bilene her zaman ihtiyacın olacak. Burada en önemli unsur danışman olarak, uzman olarak, bir bilen olarak kimi tercih ettiğin, kimlerle çalıştığındır. Evet, sağlıklı ve doğru markalaşmak açısından bir bilene her zaman ihtiyacın olacak. Gerek yok, ben işimi kendim hallederim. Ben bu kafayla bu yerlere boşa gelmedim diyerek her işi kendin yapmaya kalkma. Her kararı kendi başına vermeye kalkma. Bir bilene mutlaka danış. Danışmak bilgisizlik, cahillik değildir. Bilgiyi tartışıp araştırdıktan sonra aklına yatar ki yatacağından eminim, son kararı yine sen vereceksin. Bir bilen sen değil, illaki başkası olmalı. Profesyonel bakabilen, profesyonel kalabilen, iyi eğitimli, iletişim yönü güçlü, strateji, tüketici davranışları, pazarlama konularına hakim bir danışan. Markalaşma süresince sürekli yanında olmak zorunda olan biri. Bir bilen içeriden biri olmamalı. Her anneye yavrusu kuzgun gibi görünür.
misali, içlerinden biri kendi ürünü yavrusu gibi görüp yanlışlarına duygusal yaklaşabilir, hatalarını görmemezlikten gelebilir, tarafsız kalamaz, olaylara objektif bakamaz, yönetimin psikolojik etkilerine daha açıktır. Patron çekingenliği, maaşımdan olurum korkusu, fikir mücadelesi verdirmez. Kurum içi kültürünün verdiği sahiplenme duygusuyla ya başa bir şey gelirse korkusu süreklidir. Ve bunlar sizi yanlışa götürebilir. Hataya daha rahat zorlayabilir. Bir bilen her zaman kurum dışından olmalıdır. O dışarıdan birinin işveren, amir, müdür çekincesinin çalışanlara oranla daha az olması, yerimden maaşımdan olurum endişesini daha az taşır. İşverene karşı daha özgür olabilmesi işleri daha tartışır hale getirir. Tartışma doğruya ulaşmada önemli bir kavşaktır. Karşı görüşler daha rahat dile gelir. Karşıt görüşlerde diretme cesareti daha yüksektir. Kurum içi kültürden gelmediği için duygusallıktan uzak, tarafsız, objektif kalabilir. Bu durumda hata yapma olasılığı daha düşüktür. Buradaki en büyük tehlike, altını özellikle çizmek isterim, kurum dışından gelen danışmanın zamanla samimiyetinin getirdiği gevşeklikle kurum içine dahil olmasıdır. Kurumda çalışan biri haline gelmesidir. Son söz. Sakın unutma. Marka yaratmak istiyorsun. Markalaşmak istiyorsun. Kendine para sayma makinesi almadan önce bir bilene sor ve ona fikirleri için para öde. Artık bilginin bir değeri, bir bedeli var. İşi bedavaya getirme devri bitti. Kasaba kurnazlığı yerine bilimsel ve profesyonel yaklaşıma bıraktı. Marka seminerimizin 1. bölümünün sonuna geldik. Bu ilk bölümde marka kavramını ve nelerin marka olabileceğini incelemeye açtık. 2. bölümde sizlerin sürekli yaptığı ilk hatayla başlayacağız. Sanki yapılacak ilk iş buymuş gibi sizlerin de yaptığı markaya bir ad verme konusunu inceleyerek nasıl marka olunmaz konusuna gireceğiz. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.